Arkadaşlar tekrar yeni bir ustadan değerlendirmeler ünitesiyle karşınızdayız. Konulara ve sorulara başlamadan önce hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve lafı fazla uzatmadan da sevgili kardeşim Fatih'e sözü bırakıyorum. Evet Fatih'ciğim, söyle bakalım. Öncelikle herkese merhaba. Şunu belirtmek isteyeyim. Cenk Ustabaşı kardeşimiz daha önce Mehmet Akif Şimşek kardeşimize bir destek Çıktı değil mi? sunmuştu. Buna bir teşekkür yapalım mı? Sana bir şey söyleyeyim. İyi ki de onu almışsın notların arasına kardeş. Kesinlikle yapmalıyız. Çünkü niye biliyor musunuz? Muhakkak tabii benim bilmediklerim de vardır arkadaşlar. Hani taşın altına elini başka yerlerde atanlar var mıdır bilardo adına? Tabii ki var. Yoksa olmaz. Ama ben canlı olarak ya bu beni niye sevindirdi biliyor musunuz? Bakın Fatih kardeşim de çok sevinmiş bu olaya. Yani Cenk Ustabaşı kardeşim benim eskiden çok samimi yol arkadaşlarımdan bir tanesi. Sağ olsun videolarımı izliyor. Ahde vefa gösteriyor. Cenk'cim sana çok teşekkür ediyorum kardeşim. İyi ki varsın. Bu arada seni de özlediğimi belirtiyorum. Mevlüt Akif Şimşek miydi? Evet. Bakın Mevlüt Akif Şimşek Konya'dan öyle güzel bir güzellik bize yazdı ki. Yaşı kaçtı Fatih? 13 müydü? 14 müydü? 15'ti. Lise son sınıf. Lise son Üniversite sınıf. Bakın yazıları abi oluyor. bakın. Size ne diyeceğim ha? Ya görüyor musunuz? Bakın. Murat kardeşiniz var ya hedefine ulaşıyor söyleyeyim size. Bak izleyicilerim iyice küçüldü. 15, 13, 14, 17. Gördünüz mü? Bakın. Hedefimize ulaşmaya başladık arkadaşlar. 13 yaşında bir tanesi ne yazmış biliyor musun? Güzellik ismini unuttum affet beni. Soru sormuş. Sorusunun arkasında şunu yazmış. Usta unutma seni çok seviyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi size ya? Beni, hanımımı, Fatih kardeşimi bu çok mutlu etti ya. Ulan biz de seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Zaten amacım ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizsiniz. Yeni nesil, genç nesil, genç. Onlara dokunmak istiyorum, onlara. Ya seni çok seviyorum usta. Abi para verseniz söyletemezsiniz bunu ya. Bu öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Demek ki ne biliyor musunuz? Geçmişim ona yani. Cenk Ustabaşı, kardeş, emeklerine yüreğine sağlık. Mevlüt kardeşime gösterdiğin ilgi şefkat, o taşın altına elini sokma isteğin beni onore etti abi. Seni tebrik ediyorum canı gönülden. İnşallah birçok Cenk Ustabaşı gibi adam çıkar. Onlar da gençlere dokunur. Hatta bir tane de salon sahibi keşke ismini verseydi. Gene 15 yaşında bir arkadaşımız da salon sahibi demiş ki gel bedava antrenmanlarını bizde yapabilirsin. Abi bu da güzel bir şey ya. Bunları duyunca hoşuma gidiyor. Hoşuma arkadaşlar. Böyle kar topu gibi büyüyeceğiz. Kar topu gibi. Fatih'ciğim. Budur ya. Güzel insan. Sor bakalım. Sorularımıza başlıyoruz tamam mı? Tamam. Damla Bildungsverein isimli kullanıcımız şöyle bir soru sormuş. Yine güzel bir seri Murat Hocam. Bizim bir sorumuz olacak. Usta senin videolarını izledikten sonra her gün 6 saat antrenman yapıyorum ama oyunum berbat oldu. Ortalamam alt üst oldu. Bunun sebebi nedir demiş. Ne diyor? 6 saat antrenman yapıyorum. Oyunum berbat oldu. Alt üst oldu. Bunun sebebi nedir? Güzel. Çok güzel. Tamam abi. Beklenen soru. Açıklayalım biz bunu. Herhalde bir video götürür. Neden biliyor musun bir video götürür? Başka videolarda da söyledim. Hani kişi kendinden bilir işi dedim var ya kaide. Bu değişmez arkadaşlar. Hani ötekisi bol keseden atar ama bilmediğini atar ya da duyduğunu atar. Kişi kendinden bilir işi kaidesi o kişinin başına geldiği olaydan sonra yaptığı yorumdur. Yani bu adamın yaptığı yorumdur. Çünkü bir kere mi oldu? 30 yıldır bilardo oynayan bir adamın ve sürekli antrenman yapan bir adamın tabii ki başına bu tür olaylar çok gelecek. Bunun İngilizce ismi overtraining diyoruz arkadaşlar. Overtraining nedir manası biliyor musunuz? Türkçe karşılığı. Sür antrenman deniyor. Sür antrenman.
Usta nedir süratrenman? Birçok sebepleri var mı? Var. Nedir? Bir, sinir sisteminin dağılması. Yani adamın strese girmesi, iştahının kesilmesi, uykusuzluk. Geleceğim. Neden bir video gelir neden bir video doğurur anlatacağım size. Uykusuzluk, aşırı agresiflik. Usta bunlar psikolojik sorunlar. Süratrenmanla ne ilgisi var? Süratrenman ne biliyor musunuz? Aynı zamanda bu adam her gün 7, 8, 10 saat arası antrenman yapıyor. Ha bu başka sporlarda var mı? En belirgin özellikleri bakın bodybuildingçilerde var. Bir de koşucularda var süratrenman. Ama bilardoda da mı var? Bilardoda var tabii. Ben diyorum ya psikoloji bölümünün hangi bölümünde bilmiyorum arkadaşlar. Çok video olmaya başladı. Şu anda onu bilmiyorum ama orada diyorum ki günde en az 10 saat yapmalısınız. İyi 10 saat yapmalısınız fakat abi arkanızda bir anahtar yok ki çevir başla. Hadi bak senin duyguları olan, tepkileri olan, sevinçleri, mutlulukları, üzüntüleri olan bir adamsın. Robot değilsin. Her gün 10 saat antrenmandan sonra ne geliyor biliyor musunuz? İşte bazen fazla antrenmandan dolayı oyunun gerilemesi geliyor arkadaşlar. Nereden anlatayım size? O zaman İstanbul'dayım. Türkiye şampiyonası var. Türkiye şampiyonasına da bir ay var. Ama benim böyle bir disiplinli bir kaidem vardı. Bir ay önceden girerdim kampa yani. Kesilirdim. Sabah 8'de giderdim. Yani gündüz 4'e kadar kendim yapardım 6 saat. Ondan sonra da millet gelirdi. Onlarla oynardım. Etti 10 saat. Ama bakıyorum o zaman da bilmiyorum ki. Böyle videolar olsaydı keşke de anlatsaydı. Ulan süratrenman nedir, overtraining nedir haberim yok yani. Bakıyorum oyunum geriliyor arkadaşlar. Ya uçmam gerekiyor bu antrenmana benim. Ne oldu biliyor musunuz? Oyun düştü 0.700'e, 0.600'e. Topa vuramıyorum, göremiyorum. Sanki gözlerim kapandı. Eve gidiyorum, annem diyor oğlum neyin var? Bir şeyim yok anne, iyiyim. Nedir oğlum mutsuzsun? İştah kesiliyor. Uyku uyuyamıyorum, uyku. Vücudum her tarafım ağrımaya başlıyor. Meğersem o rüzgarın içine girmişim. Yani fazla antrenmandan dolayı gerileme. Şimdi belirtileri bunlar mı? Kalp atışlarınız hızlanıyor. Bakın normaldeki kalp atışlarınızdan daha fazla hızlanıyor. Eğer bir maçta, eğer bir turnuvadasınız hissedersiniz zaten. Kaygıdan dolayı kalp artışı gibi değil. Kalbinin sürekli artış hızı hızlanıyor. Yani acayip bir rüzgar içine giriyorsunuz arkadaşlar. Deli gibi oluyorsunuz. Agresifleşiyorsunuz. Ama bu arada da sürekli antrenman yapıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Evet. Şimdi onun Fatih'cim Türkçesi neydi? Update'in Türkçesi var mı? Güncelleme. Güncelleme mi? Şimdi bilgisayarları güncelliyorlar ya. Bu ne manaya geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Güncelleniyorsunuz. Günde 10 saat antrenman yapacaksın ve bunu bilinçli yapacaksın. Oyunun gerileyecek. Yok böyle bir şey. Bu her şeye aykırı zaten. Oyun ilerliyor. Sadece ne yapıyor biliyor musunuz kendiniz? Vücudunuz, kas hafızanız, duygularınız, bütün işlevleriniz yeni gireceğiniz adam modeline gidiyor. Ya da yeni gireceğiniz kadın modeline giriyor. Çünkü kadın sporcular da var. Yani şekilleniyorsunuz. Yeni bulduğunuz tempolar, ben bilardo üzerine konuşuyorum. Bodybuilding veya koşu üzerine değil, bilardo. Ben bilardocuyum. Yeni bulduğunuz tempolar, yeni bulduğunuz sistemler, yeni bulduğunuz seri pozisyonları, yeni bulduklarınızı şekillendirme açısından siz yeni bir forma giriyorsunuz. Update diyorsunuz. Bundan dolayı da sanki olaya yeni başlamış gibi yapıyorsunuz. Şimdi tam can alıcı nokta neresi biliyor musun? İşte burası bakın. Burası. Usta ne yapalım? Ama biz başka videolar izledik, başka şeyler izledik. Orada diyorlar ki ara vermeniz lazım, dinlenmeniz lazım. Abi onlar diyebilirler. Ben Murat Gökmen'im yani. Şey manasında söylüyorum. Kibir manasında söylemiyorum. Benim yoğurt yiyişim, bakış açım bu. Niye biliyor musunuz? Bir tane adam söyleyeceğim sizi. O adamların dedikleri her şeyleri çürütüyor. Hadi gelin altına şöyle bir imza atalım beraber. Kobe Bryant. Ne yapacağız abi Kobe Bryant'ı? Şey mi yapacağız onu? Adamı yok mu sayacağız? Öldü, vefat etti. Gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan.
Bir de unutmuyorum arkadaşlar. Psikolojik hafızam acayip. Orada ne diyor biliyor musunuz Kobe Bryant? 20 yılda, Fatih iyi dinle, 20 yılda sadece bir gün çalışmadım. Bir gün çalışmadım. Onu merak ettim. Bak gerçekten acaba o bir gün nedir? Bir an bulamadım yani. Girmediğim yer kalmadı internette. Acaba o gün ne oldu da çalışmadı? Bir gün antrenman yapmadım. Abi Kobe Bryant girmiyor mu ya bu sürü antrenmana? Ne oluyor bu adam? Robot mu? Değil. Şimdi ne yapabilirsiniz? Ona biz diyoruz ki 5. vitesten 1'i alacaksınız. Nedir bir? Günlük 10 saat mi yapıyorsunuz? Abi 10 saati çözümlere geldim. Bak çözümlere. Şimdi usta anlatıyorsun da çene yapma. Çözüm ver bana. Çözüm şu. Bilardocular için söylüyorum. Çözüm abi şampiyon olacak adamdan bahsediyorum arkadaşlar. Çözüm vites küçülteceksiniz. 10 saati 3 saate indireceksiniz. Kimseyle oynamayacaksınız. Yani size teklif ederlerse uygun bir dille red cevabı vereceksiniz. İyi değilim diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Oyunu bırakacaksınız. Kendiniz antrenman yapacaksınız. Kolay pozisyonlar. Bu kol duracak. Bu kol her zaman stabil duracak arkadaşlar. Makine gibi olmanız lazım bu konuda. Bakın makine. 3 saat, 2 saat yapın. Yeter. Ama antrenmanı bırakmak diye bir şey yok. Şimdi bu ıstaka ok gibi gösteremiyorum ama sür antrenmanın öteki ismi nedir biliyor musunuz? Oku böyle geri çekiyorsun ya bak gösteriyorum bakın. Şimdi ne oldu? Ok geri çekildi değil mi? Ne geliyor abi bundan sonra? Abi ileri sıçrayacak. Yani ileri atmanız lazım. İşte sizin sür antrenman oluşunuz okun ileri sıçrama hali. Sadece siz geriye çekiyorsunuz kendinizi. Ama sakın öyle bir delilik yapıp da şey demeyin ha. Ben yapıyordum onu, hepsi boşmuş. Aman şey yapayım yani. Dinleneyim abi, psikolojim bozuk. Bir hafta bir tatil yapayım. Bodrum'a gitmem lazım. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Şampiyon olacak adamda böyle bir şey yok. Olur mu? Olur, sürantini de olur, her şey olur. Çözüm bu. Bu bir. İkinci çözüm ne biliyor musunuz? Abi enerjinizi aşağıya çeken kim varsa onlarla konuşmayın abi. Öyle vampirler var mı? Üzülerek söylüyorum yani. Ben onlara vampir ismini koydum. Benim hayatımda da var. Var. Hala da var. Şimdi bu vampirlerle ne yapıyorum? İletişimi kesiyorum abi. Böyle anlarda. Hani onları tolere edemeyeceğim zamanlarda onlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü benden enerjimi çektiklerini hissediyorum. Adam böyle yapıyor. Usta ya niye gittin bir oynadın ya? Neden gittin 1-100 oynadın? Halbuki antrenmanlarda 2 oynuyorsun. 2-500 oynuyorsun. Abi 8 ıstaka 40 bitiriyorsun. Maçlara geliyorsun 1 oynuyorsun. Hey gidi hey. Anlat. Bak bunlar hep var ya emici. Kanınızı emiyorlar. O yüzden vampir. Peki usta bunun tezatı ne? Tezatı ne biliyor musunuz? Adam gelir size şöyle yapar. Bak. Hemen anlıyorsunuz beni değil mi? Şöyle yapacak. Merak etme. Sana bir şey söyleyeyim. Bir oynaman sorun değil. Devam et. İyi olacaksın. Sende o enerjiyi görüyorum oğlum. Her şey yolunda. Daha fazla fokuslan. Antrenmanlarına hız ver. Bunların hepsi fasafiso. Abi bana bu adam lazım ya. Ya hatta bana böyle kadın lazım. Öteki türlü yok. Google'a bir girsen onlardan var ya ben sana söyleyeyim Fatih. Binlerce var ha. Adama böyle enerjini alan, seni aşağı çeken, hep negatif söyleyen bunlardan uzak duracaksınız. Ne yapardım biliyor musunuz? İstanbul'u bilenler bilir, bilmeyenler bilmez ama ben söyleyeyim. Üsküdar'da Kız Kulesi var. Öyle durumlarımda var da giderdim Kız Kulesi'ne karşı. O boğaz var ya o boğaz. Çok özledim bu arada. Yani orada böyle bir çaycı vardı. Kurban olduğum ölmüştür muhakkak. Allah rahmet eylesin öldüyse. Abi çay içerdim ondan ya. O boğaza karşı rahatlamak için çay içerdim. Bakın uzaklaşırdım yani. Çünkü benim hedeflerim var. Benim ideallerim var. Ben boş adam değilim. Öteki adamın başka bir şey yok. Oturuyor. Bakın el böyle cep telefonunda. Başka bir şey yok. Yok ama ben öyle değilim. Benden senin gibi olmamı bekleme. Olmayacağım ya. Anladınız mı beni? Protein tüketeceksiniz. Çıkış yolu. Protein tüketeceksiniz. Aklınıza ne gelirse gelsin. Ve günde 3 litreden fazla su içmeniz lazım. Usta ne yapıyor bu? Doktor musun sen? Yok değil biliyorum yani. Hiç şu anda size var ya anlattıklarımın hiçbirisi boş değil arkadaşlar. Eğer aklınız vicdanınız varsa korkunç bir birikimi görüyorsunuz demektir arkadaki.
Çünkü hem okuyorum, hem araştırıyorum, hem de bir de tecrübeler var. Kendim geçtim bu caddelerden. Geçtim. Biliyorum buraları ben. Dinleneceksiniz güzeller. Enerjinizi kötü çeken, sizden kötü enerji veren adamlardan uzak durun. Mutlu eden şeyler yapın. Mesela ben Cem Yılmaz'ı izliyorum. Size tavsiye edebilirim yani. Canım sıkıldığında açıyorum onu, gülüyorum abi. Sizi güldüren şeyler açın. Sizi mutlu eden şeyler açın. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Ama bir an önce çıkın. Antrenmanlarınıza devam edin. İşte buna overtraining deniyorlar. Fatihçiğim. O Damla Bildungsverein'deki arkadaşlar var ya, yılmasınlar, oyunumuz berbat oldu diyorlar ya. İşte o doğuyor, yani hamilelik dönemi. Bebek gelecek. Anladın ne demek istediğimi? Doğacak. O yüzden sancı var. Bu dünyada sancısız ne var Allah'ınızı seversiniz? Var mı sancı olmadan? Başarıya dönük her şeyde sancı var. Sizleri öpüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, sevinçlerimi, mutluluklarımı, üzüntülerimi paylaşıyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.